Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 3 motifle örülen güzel bir çanta öreceğiz. Hazır bayramda yaklaşmışken bu şekilde bir bayram çantası örüp kendinize veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Çantamızın eni yaklaşık olarak 21 santim. Boy kısmı kenardan ölçüyorum. Yaklaşık olarak 19 santim. Çantamızın sap uzunluğu 100 santim. Sizler çantanın sap uzunluğunu dilediğiniz ölçülerde uzun veya kısa olarak çalışıp yerleştirebilirsiniz. Gelelim çantamızın malzemelerine. Çantamızda pamuklu iplik kullandım. 5 renk tercih ettim. Zaten şekil üzerinde de görüyorsunuz hangi renkleri nerede kullandığımı. Ana renk olarak bu şekilde bir hardal sarısı tonu tercih ettim. Çantamızı örmek için İpliğime uygun olacak 4 milim yün tığı tercih ettim. Sizler elinizin sıkılık ayarına göre tığ numaranızı daha yüksek veya daha düşük seçebilirsiniz. Çift kat iplikle çalışarak örüyoruz. Daha tok ve güzel bir görünüm sağlaması açısından kalınlığını merak eden arkadaşlarımız için şöyle yakından da göstermiş olayım. Çok rahatlıkla tuhafiyelerden bulabileceğiniz pamuklu bir iplik arkadaşlar. Çift kat iplikle şu şekilde çalışıyoruz. Bir tane yumağımızın dışından gelen, bir tane de içinden gelen kısmını alıyoruz. Bu şekilde bakın yerleştirip örüyoruz. Herhangi bir zorluğu yok. Örmenizde herhangi bir sorun da teşkil etmiyor. Eğer elinizde tabii ki 2 yumak varsa bir yumak birinden, bir yumak birinden alarak da çift kat ipliğinizi oluşturabilirsiniz. Çok az iplik gitti. Normalde bir yumaklık ipliklerimden bakın bu kadar kaldı. Sadece şu hardal sarısı iplikten biraz daha fazla gitti diyebilirim. Elinizde arda kalan pamuklu iplikleriniz varsa bu şekilde bu çanta yapımında değerlendirebilirsiniz. İç kısmında tuhafiyelerde satılan bu şekilde mıknatıslı aparatlar var. Çantanın iç kısmına bunu da yerleştirip daha da sağlam hale getirebilirsiniz. Videonun detaylı yapımına geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu motifimizi yine çift katlı iplikle çalışıyor. Tek katla çalışırsanız çantanız hem küçük olacaktır hem de motifinizin duruşu çift kat çalıştığınız duruş gibi olmayacaktır. Pamuklu iplikle çalışmayan arkadaşlarımız eğer pamuklu makrome veya polyester makrome ipliklerle çalışıyorlarsa tek kat çalışabilirler. Tığ numaram bahsettiğim üzere 4 milim arkadaşlar. Şimdi öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle ipliğimi parmağıma doladım. Daha sonra şu şekilde yine parmağımdan dolandırarak çaprazı gördüm. Tığımı içeriden geçirdim. Bir tane ilmek aldım. Bir tane daha ilmek aldım. Ve hafiften sihirli halkamı bıraktım. Şimdi bu noktada 2 adet zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Ve sihirli halkamın ortasına battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini ve diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tekrar tığımın üzerine aldım ve aynı boşluğa yani sihirli halkamın ortasına tekrar battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken yine ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yaptım. Örerken bir yandan hafifçe sihirli halkamızı da kapatalım. Yalnız tamamen kapatmayalım. Tamamen kapatırsak eğer fazla hacimli olursa arkadaşlar bu sefer örgümüzü yapacağımız nokta kalmamış olur. Buna da dikkat edelim. Şimdi bu noktada zinciri saymıyoruz. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı noktaya tekrar batıp yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sihirli halkamın içerisine toplamda 16 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın şu an 1, 2, 3, 4, 5. 5'i yaptım. 6'yı yapıyorum. Bu şekilde 16 adet ikili trabzana tamamlayalım. Evet, 15. ikili trabzanı yaptım. Şimdi sonuncu yani 16. ikili trabzanı da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamın ucundaki ipliği tutuyorum. Şöyle sıkıca çekebildiğim kadar çekiyorum ama kopmamasına da dikkat edelim. Çekiyorum. Bakın en fazla bu kadar çekebildim. Artık daha fazlası olmuyor. Bu noktada 2 zincirle başladığım noktanın en tepesindeki zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum.
tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi böylelikle motifimizin ilk sırasını bitirmiş olduk. Şöyle motifimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın iç kısmındaki bölümü örmüş olduk. Şimdi bir diğer renkle, ben sarı renkle devam edeceğim. Sarı renkle fıstık yapımından devam edeceğiz. Şimdi bu noktada herhangi bir işlem yapmıyorum. Zincir vesaire de çekmiyorum. Şu şekilde hafifçe ipliğimi uzatıyorum. Ve bir makas yardımıyla ipliğimi kesiyorum. Güzel bir görünüm sağlaması açısından bu ipliğimi hemen bir yanındaki ilmekten şöyle şu şekilde geçiriyorum. Hemen yanındakinden de şöyle geçiriyorum. Ve daha sonra bu ipliği de şöyle iç kısmından yürüterek gizliyorum. Aynı şekilde başlangıçtaki sihirli halkamın ucundaki ipliği de bu şekilde arkadan yürütüyorum. Ve ipliklerimizi bu şekilde gizliyoruz. Daha sağlam olmasını isterseniz arkadaşlar bu iplikleri böyle arka kısmından düğüm atıp ucunu yine kesebilirsiniz. Sarı renkli ipliğimi parmağıma doladım. Yine çift kat iplikle çalışıyorum. Hemen bu noktada bir tane kilit işlemi yapıyorum. Şöyle sıkıladım. Motifimi aldım ve hemen bitirdiğim noktada, bakın zincir çekip bitirdiğim noktadan batıyorum. Herhangi bir noktadan da batabilirsiniz. Burada önemli olan 2 tane trabzan arasına yerleştirmeniz. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yaparak örgümü bu noktaya sabitliyorum. Şimdi ilmeğimi sabitledikten sonra hafifçe ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve dibine batıyorum. Tekrar arkadan bir tane ilmek daha uzatıyorum. 1. Üzerine aldım. Arkadan ilmeğimi aldım. Bunu uzattım. 2. Tekrar üzerine aldım. Arkadan ilmeğimi alıp uzattım. 3. Bakın 3 defa bu işlemi tekrarladım. Şimdi tığımda bütün ilmekler var. Hepsini birlikte örüyorum. Bir tane de zincir çekip sabitliyorum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve hemen bu sefer yanındaki, bakın 2 trabzan arasındaki yanındaki boşluğa battım. Arkadan ilk ilmeğimi uzattım. 1. Tığımın üzerine aldım. Arkadan ilmeğimi aldım. Uzattım. 2. Tığımın üzerine aldım. Arkadan ilmeğimi aldım. Uzattım. 3. Hepsini birlikte örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve hemen yanındaki, bakın 2 trabzan arasındaki yanındaki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi uzattım. 1. Hemen tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe battım. Yine ilmeğimi uzattım. 2. Tığımın üzerine aldım. Arkadaki ilmeğimi aldım. Uzattım. 3. Hepsini birlikte örüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar her 2 trabzan arasına bu şekilde fıstıklar yaparak devam edeceğiz. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Hemen bakın yanındaki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi alıp uzattım. 1. Tığımın üzerine aldım. Arkadan ilmeğimi alıp uzattım. 2. Tığımın üzerine ilmek aldım. Battım. Arkadan ilmeğimi uzattım. 3. Hepsini birlikte ördüm ve bir tane zincir. Bakın bu fıstık yapılarından toplamda arkadaşlar 16 adet yapmamız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra bitişini birlikte yapalım. Evet, sıramın sonuna doğru geldim. Bakın 15 tane fıstık örgümü tamamladım. Şimdi tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Hemen batıp arkadan ilk ilmeğimi uzattım. 1. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya batıp ikinci ilmeğimi uzattım. Tığımın üzerine aldım. Yine battım. Arkadan ilmeğimi uzattım. Ve 3. Şimdi hepsini birlikte örüyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Böylelikle sabitliyorum. Şimdi bu sıramı bitireceğim. Buradaki ilk ilmeğimi bulacağım başlarken. Bakın sırama başlarken ki ilk ilmeğim, hemen şuradaki ilmeğim, bunu buluyorum. Baştaki ilmeğime battım bu şekilde. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Uzunca bir iplik bırakıyorum. Çünkü artık sarı ipliğimle de devam etmeyeceğim. Ve ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi de yine aynı şekilde bir önceki sırada gizlediğim gibi arka kısımlarından arkadaşlar ipliğimi çıkartıyorum.
Bir iki defa bu işlemi yapalım. Daha sonra da arka kısımlarından ipliğimi yürüterek gizliyorum. Böylelikle sarı olan kısmında bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar pembe kısmından devam ediyoruz. Çift kat olarak ipliğimi aldım, parmağıma sardım. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Bir tane zincir alıp sıkılıyorum yani. Hemen örgü motifimi alıyorum. Fıstıkların arasına çalışarak örerek devam edeceğiz. Şu iki fıstığın arasını seçtim. Örgümü buraya ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şöyle tığımdan ilmek geçirdim ve ilmek kaydırmayla sabitledim. Yine hafifçe şöyle ilmeğimi uzattım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Dibine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini birlikte ördüm. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Arkadan yine bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Yine sondan 2'yi ördüm. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir ilmek çıkartıyorum. Ve yine sondan 2'yi örüyorum. Daha sonra arkadaşlar tüm ilmekleri birlikte örüyorum. Bütün ilmekleri topladıktan sonra bir ilmek daha alıyorum. Sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bakın diğer boşluğa batacağım. Aradaki boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım, uzattım. Sondan 2'yi örüyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi uzatıyorum. Yine sadece sondan 2'yi örüyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya tekrar battım. İlmeğimi uzatıyorum. Yine sondan 2'yi örüyorum. Bakın tığımda 1, 2, 3, 4 ilmek var. Dördünü birlikte örüyorum. Bir tane de ilmek alıyorum. Bir zincir daha. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın bir sonraki boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıp uzattım. Sondan 2 ördüm. 1. Üzerine aldım. Battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Sondan 2 ördüm. 2. Üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğa battım. İlmeğimi uzattım. Sondan 2 ördüm. 3. Tığımda 1, 2, 3, 4 ilmek var. Dördünü birlikte örüyorum. Bir ilmek. Bakın bir zincir daha. Yani 2 zincir çekmiş oluyorum sabitledikten sonra. Ve devam. Bu şekilde arkadaşlar bakın her bir iki fıstık arasına bu işlemi tekrarlıyorum. Yapmam gereken işlem bu. Yine 3 defa bu işlemi tekrarlıyorum. Burada sadece sondan ikileri örüyoruz. Daha sonra hepsini toplayıp 1, 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonuncu grubumuzu da yaptık. Bakın arkadaşlar bu gruplardan toplamda 16 adet yine yapmış olduk. Şimdi en son bakın 1-2 zincir çektim. Şimdi sıramın sonundayım. Yine bakın ilk ilmeğimi buluyorum. Şu noktada tepe noktasından şu şekilde tığımı geçiriyorum. Buradan ipliğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece arkadaşlar bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Hemen şöyle uzunca bir iplik bırakıp ipliğimi kesiyorum. Pembe rengiyle de örgümü tamamlamış oldum. Yine bakın bu ipliğimi şöyle örgümün ilmeklerinden düzgün bir şekilde arkadaşlar yürüterek gizliyorum. Öncelikle bu şekilde yürütüyorum. Daha sonra arkadaşlar arka kısımdan yürüterek gizleme işlemini tamamlıyorum. Evet, pembe gruplarımızı da tamamladık. Şimdi arkadaşlar yeşil grubumuzu örmekle başlıyoruz. Yine çift kat ipliğimle çalışıyorum. Hemen bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Kilit işlemini yapıyorum. Örgümü alıyorum. Herhangi bir boşluktan arkadaşlar şu iki zincirli boşluk kısımlarına yaparak gideceğiz. Hemen bakın tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yaparak sıkılıyorum ve ilmeğimi buraya sabitliyorum. Çok sıkı olmayan iki zincir çekiyorum. 1,
2. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve aynı noktaya batıp arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini ve diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Devam. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yine trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkıyorum yani. Şimdi baştaki zinciri de burada trabzandan sayacağız. 1, 2, 3 tane trabzan olmuş oldu. Devam ediyorum. Arada zincir çekmeden tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve diğer boşluğa, bakın alttaki 2 zincirlik kısımdaki boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlk tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini ve diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğu buluyorum. Bakın bu noktaya batıyorum. Bir yandan da şu ipliğimizi de arkadan yürütelim. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı boşluğa bir tane daha. Ve son 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın 1, 2, 3 tane grup yaptım. Şimdi köşeye geliyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Köşelerde işlemimiz biraz farklı oluyor. Bakın aralarda 3 tane grubumuz var ama köşelerdeki işlemlerimiz farklı. Dikkat. Tığımın üzerine alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Burada tığımın üzerine 2 tane ilmek aldım. Bir sonraki boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 1, 2, 3, 4 tane ilmek var bakın. İlk ikisini 1, diğer ikisini 1, en son ikisini de 1 örerek 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 1, 2 ilmek aldım. Aynı noktaya tekrar battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 4 ilmek var. 1, 2, 3. 3 defa da çıkıyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine 2 ilmek alıyorum, batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Dikkat. Bakın bu şekilde trabzanlar yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi köşe noktası olduğu için tekrar aynı şekilde şu gruptan tekrardan aynı noktaya bir tane daha yapacağım. Tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum ve bakın aynı noktaya tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Ve son. Tığımın üzerine 2 tane ilmek. Aynı noktaya tekrar batıp ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Ve bakın köşe noktasını da tamamlamış olduk. Köşede de arkadaşlar bu üçlü grup arasına bir tane zincir çekiyorum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi normal trabzan grubumu öreceğim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve bir sonraki boşluğa batıp normal bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Bakın. Bir tane daha. 3'e tamamladım. Arada zincir yok. Direkt üzerine ilmek alıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Şimdi gelin sayalım bakalım. Bakın burada köşe noktam, sonra 1, 2, 3 tane üçlü grubum oldu. Şimdi tekrardan köşe çalışacağız. Köşe çalışmak için ne yapıyorum? Tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve 3 defa da çıkıyorum. İlk ikisini 1, diğer ikisini 1. En son kalan 2'yi de birlikte çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine 2 ilmek ve tekrar arkadaşlar 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine 2 ilmek alıyorum ve aynı noktaya tekrar batıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum ve aynı noktaya bakın tekrar batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Çünkü köşe noktası, bakın tığımın üzerine 3 ilmek
ve 3 defa da çıkıyorum. Bir tane daha yapacağım. Ve bakın bu köşeyi de bitirmiş olduk. Şimdi tekrardan 3 tane ayrı ayrı üçlü grubumu yapacağım. Bunları artık normal trabzan yapıyorum. Normal 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Üzerine aldım. Bir diğer boşluğa yine üçlü grubumu çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Bakın bir üçlü grubum daha yaptım. Şimdi burayı da bir üçlü grup yapacağım. Daha sonra buraya köşe çalışacağım. Bu şekilde devam edelim. Evet, bakın arkadaşlar sıramın sonuna doğru geldim. Şimdi en sonki boşluğa köşe çalışıyorum. Bakın 3 defa da çıkıyorum. Tığımın üzerine 2 ilmek alıp 3 defa da çıkıyorum. Arada bir zincir. Tekrar tığımın üzerine 2 ilmek. Yine buraya 3 defa da çıkacağım. Trabzanlar yapıyorum. Evet. Sonuncusunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın son boşluğa da köşe çalıştım. Şöyle göstereyim. Şimdi bitişi nasıl yapacağız? 2 zincirle başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. İpliğimi uzunca bırakıp kesiyorum. Şöyle yine ipliğimi arkadaşlar nizamlı bir şekilde yürüterek gizleyeceğim. Böylelikle yeşil ipliğimizle de trabzan gruplarımızı tamamlamış olduk. Şimdi son sıradayız arkadaşlar. Hemen gelin motifimize bakalım. Son sırada sarı kısmını yapacağız. Burada da yine aynı şekilde aslında devam edeceğiz. Tek fark arkadaşlar aradaki üçlü gruplarımızdan 1, 2, 3, 4 tane yapacağız. Köşelerimiz ise yine aynı şekilde devam edecek. Birlikte örecek arkadaşlarımız için devam edelim. Sarı ipliğimi aldım. Hemen öncelikle bir tane kilit işlemi yapıyorum ve örgümü alıyorum. Şimdi burada başlangıcımız önemli. Nereden başlarsak o şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben şu noktadan başlamak istiyorum. Bakın köşeyi yaptıktan sonraki şu gruptan başlıyorum. Yani bitişin başlangıcı aslında. İlmek kaydırmayla ipliğimi buraya sabitliyorum. Çok sıkı olmayan 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve boşluğa batıp hemen ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa batıp tekrar bir tane ikili trabzan daha. Baştaki zincirle birlikte 1, 2, 3 tane aslında trabzan çalışmış olduk. Devam ediyoruz. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve alttaki üçlü grubun boşluğunu buluyorum arkadaşlar ve buraya batıp tekrardan üçlü grubumu çalışmaya başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 2 defa da çıkıyorum yani. Arada zincir yok. Şimdi devam ediyorum. Yine arkadaşlar köşe noktasına gelene kadar üçlü gruplarımızı örmeye devam ediyoruz. Evet bakın köşe noktasına geldim. Köşe noktasına gelene kadar 1, 2, 3, 4 tane trabzanlı grubumu oluşturdum. Şimdi köşe noktasına tam bakın şu orta noktasına batacağız. Tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum. Dikkat. Buraya bir zincirlik boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlk ikisini bir, diğer ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartarak 3 defa da çıkıyorum. Şimdi bu işlemleri 2 defa daha yapacağım. Tığımın üzerine 2 tane ilmek aldım. Bakın 1, 2, 3 defa da çıktım. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane grubumu çalıştım. Ne yapıyoruz? Arada bir tane zincirimiz olacak. Zincir çektik. Tığımın üzerine yine 2 tane ilmek aldım ve aynı boşluğa batıp tekrar 3 defa da çıkıyorum. Evet bakın köşe noktasındaki bu işlemi de tamamladık. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi devam ediyorum. Aradaki üçlü gruplarımı öreceğim. Bu üçlü gruplarımı normal ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Hemen boşluğa, ilk boşluğa trabzanlarımı yaparak başlıyorum. 4 tane
ayrı ayrı üçlü grup çalışacağım. Bir sonraki köşe noktasına gidene kadar. Evet, bir sonraki köşe noktasına da geldim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane üçlü grubum var. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Köşeleri de çalışalım. Aralarda 4 tane üçlü gruplarımızı çalışalım. Son bitişi birlikte yapalım. Evet, son köşemi de tamamladım. Bakın arkadaşlar, en sonki boşluğumuza zaten köşe yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir noktada, bakın arkadaşlar, köşe boşluklarına yine köşeler çalıştık. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi en son bitişi zincir çektiğimiz kısmın tepe noktasına batıyoruz. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Yine ipliğimi uzunca bırakıp kesiyorum. Ve yine aynı şekilde ipliğimi güzel bir şekilde örgümün şeklini bozmayacak şekilde yürüterek gizliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu motiflerden toplamda 3 adet çalışmanızı isteyeceğim. Şimdi motifimizin bitmiş hali. En ve boy arkadaşlar 15 santim oluyor. Motiflerimizin dört bir köşesinden sabitleyerek bloklama işlemi yapıyoruz. Bu şekilde blok tahtanız ve blok çubuklarınız yoksa herhangi bir zemin üzerine en ve boyu eşit olacak şekilde motifinizi gerip yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan motiflerinizin gererek, böyle gerdirerek köşe noktalarından sabitlemenizdir. Şimdi sabitleme işlemi yaptıktan sonra birazcık nemlendiriyoruz motiflerinizi. Dilerseniz bir fısfıs yardımıyla, dilerseniz bu şekilde dikey buharlı ütü ile buhar vererek motiflerinizi hafiften nemlendiriyoruz. Kuruyana kadar bu motif bloğu içerisinde kalıyor. Kuruduktan sonra motiflerimizi çıkartıp birleştirme işlemiyle devam ediyoruz. İlla ki bloklama yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Daha profesyonel çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız için bloklamayı öneriyorum. Evet arkadaşlar, 3 motifimizi de tamamladık. Motif bloğundan da çıkardık. Şimdi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Bakın, bir tanesi bu kenarda. Bir tanesi bu kenarda. Bir diğeri de şu şekilde alt kısmında olacak. Dikiş için hazır hale getireceğiz. Şimdi bu noktada şöyle sabitleyici iğnelerle sabitleme işlemi yapıyorum. Dikiş için bana kolaylık sağlayacak. Şimdi dikiş işlemini şu kenarlardan, bakın şu kısımlardan, şöyle arka kısımdan da şuralardan dikiş işlemini yapacağız. Plastik yün iğnesinden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz de etamin iğnesi dediğimiz ucu tok bir iğne ile yapabilirsiniz. Şöyle tek bir kat ipliğimi geçirdim. En sonunda sarı, hardal sarısı ipliğimle çalıştığım için bu renkli iplik geçirdim. Şimdi hemen bir noktadan başlayacağız. Şimdi şöyle uç uca getiriyorum. Arka ilmeklerden alarak çalışacağız arkadaşlar. Bakın, normalde şöyle dikmemiz gerekiyordu ama burada öndeki ilmeği bırakıyoruz. Sadece arka ilmeklerden alarak dikiş işlemini sağlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Dikişlerin hepsinin aynı hizada olmasına dikkat edelim. Böyle karşılıklı gelen ilmeklerin dikişini sağlıyoruz. Bakın, sadece arka ilmekleri alarak veya arka lobları da diyebiliriz. Buradaki arka kısımlardaki ilmekleri alarak dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın, bu kısmın dikişini sağladık. Arka kısmını da sağladık. Şimdi diğer kısma geçtim. Bu şekilde sabitleme yaptığım yerlerden arka ilmeklerden alarak güzel bir şekilde dikişe devam ediyoruz. Evet, çantamızın kenarlarındaki ana dikişi sağladık arkadaşlar. Şimdi şu kısımda şöyle üçgen bir parçamız var.
2 tane öreceğiz. Ördükten sonra hem arkasına hem önüne bu şekilde arkadaşlar yine kenarlarından arka ilmeklerinden alarak dikeceğiz. Ama öncelikle bu parçayı nasıl örülüyor bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ben daha önce bir tane çalışmıştım. Şimdi bir diğer tekini de sizle birlikte öreceğiz. Yine çift kat iplikle çalışıyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Parmağımdan bu şekilde ipliğimi çeviriyorum. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı yerleştirdim. Arkadan bir tane ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. Hafiften şöyle sil halkamı çıkartıyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Ve tam orta noktasına batarak arkadan ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tığımın üzerine bir tane daha ilmek aldım ve orta noktasına batıp arkadan ilmeğimi çıkardım. İlk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tekrar üzerine aldım ve sihirli halkamın ortasına batarak ilmeğimi çıkardım. 2 defa da örerek ikili trabzan yaptım. Zincirimden hariç 1, 2, 3 tane arkadaşlar ikili trabzan çalışmış olduk. Tığımın üzerine bu sefer 2 defa doluyorum ve sihirli halkamın ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. İlk ikisini diğer ikisini en sonki 2 ilmeği de bir örerek üçlü trabzan çalışıyorum. Bu noktada hafifçe şöyle sihirli halkanın ipliğini şöyle hafiften kapatabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Bu noktada bir tane daha alıyorum. Tığımın üzerine 2 ilmek aldım. Sihirli halkamın ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. İlk ikisini diğer ikisini en son ikisini de birlikte örüyorum. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Sihirli halkamın ortasına tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkardım. Şimdi ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Sihirli halkamın ortasına battım. İlmeğimi çıkardım. Yine 2 defa da çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Sihirli halkamın ortasına battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bakalım 2 zincirden sonra ne yaptık arkadaşlar? Bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Ortasına battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 4 ilmek var. İlk ikisini diğer ikisini en son kalan 2 ilmeği de bir örüyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Son grubumu yapacağım arkadaşlar. Ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmek var. 1, 2, 3 defa da çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Hafiften şöyle sihirli halkamı hafiften kapatayım. Sona yaklaştım çünkü. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Ortasına battım. Şimdi artık ikili trabzan yapacağım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmek var. 3 defa da çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 tane bu şekilde grup tamamladım. Şimdi sihirli halkamı şöyle sıkıca çekiyorum. Çekebildiğim noktaya kadar. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve baştaki zincirin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın böylelikle arkadaşlar üçgen kısmımı da bitirmiş oldum. Birazcık uzunca bir iplik bırakacağım. Bu ipliği de gayet nizamlı bir şekilde şöyle yürüterek daha sonra arka kısmını alarak gizleyeceğim. Bu arkadaki iplikleri birbirlerine bağlayıp yine böyle yürütme işlemiyle arkadaşlar gizleyebildiğimiz kadar gizliyoruz. Evet bakın böylece orta kısımlarındaki üçgen kısımlarını da tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bu üçgen kısımlarının birini öne birini arkaya gelecek şekilde dikişini yapacağız. Dikiş işlemi aynı bir önceki işlem yaptığımız gibi olacak arkadaşlar. Tam bu noktada dikeceğiz.
Evet arkadaşlar, çantamızın üçgen kısımlarını da hem arka tarafından hem ön tarafından dikişini sağladık. Şimdi çantamızın sap kısmını öreceğiz. Çantamızın sap kısmı için yeşil renk iplik kullanmayı tercih ettim. Yine çift kat ipliğimle çalışacağım. Şimdi şöyle öncelikle kilit işlemi yaparak başlayacağım. Bir tane ilmek alıyorum. Daha sonra çok sıkı olmayan iki tane zincir çekiyorum. Daha sonra ilk zincirime batıyorum ve bir tane bu zincirimin içine sık iğne yapıyorum. Daha sonra örgümü hafiften şöyle çeviriyorum ve kenarda kalan şu ilmeğimi alıyorum. Buradan ilmeğimi geçirip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Şu yan kısmında kalan bakın şu ilmeği alıyorum. İlmeğimi geçirip sık iğne yapıyorum. Örgümü yine şu şekilde çeviriyorum. Kenarda yanda kalan ilmeğimden tığımı geçirip arkadan ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. Tüm yapmam gereken işlem bu arkadaşlar. Bakın kenarda kalan ilmeğimden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum ve örgümü çeviriyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümü çeviriyorum. Yanda kalan ilmeğimi alıp bu noktaya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, çanta sapımı bitirdim arkadaşlar. Bakın en son bitişte ipliğimi kesiyorum ve buradan böyle ipliğimi çıkartıp buraya böyle bir düğüm atabilirsiniz sökülmemesi için. En son arkadaşlar bu her iki ipliği de iç taraftan yürüterek gizleyeceğiz. Şimdi bakalım çanta sap uzunluğumu ben ne kadar çalışmışım. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Çanta sap uzunluğu ortalama olarak 100 santim. Şimdi şu iplikleri bir tığ yardımıyla çantanın iç kısmına yürüterek gizliyoruz. Çantamızın sap kısmını da tamamıyla bitirdik. Şimdi şu noktalardan arkadaşlar, köşe noktalarından bu sap kısmını geçiriyoruz. Ve herhangi bir dikiş işlemi yapmadan buraya böyle bir düğüm atıyoruz. Dilerseniz dikiş de yapabilirsiniz. Ama bu çanta formunda bu şekilde yerleştirip düğüm atmak bence çok yakışıyor. Evet, böylece çantamızı tamamıyla bitirmiş olduk. Çantamızın iç kısmına bu şekilde tuhafiyelerde satılan mıknatıslı aparatlardan dikebilirsiniz arkadaşlar. Birini buraya, birini buraya dikerek açma kapama yerinde yapabilirsiniz. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya da beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.